Evet, çalışmalara devam. Biraz yol aldık arkadaşlar. Şimdi ben bu parçaları ilk başta bistiriyle kesmeye çalıştım. Ama baktım çok zorlanıyorum. Dramelle geçtim. Dramelle kestim. Daha sonra kenarlarına şöyle bir zımpara attım bunları. Ve hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. Yani şunla. Ondan sonra şöyle bir ara bölmem olacak şurada. Şurada şu klavye için bir yer ayarlayacağız. Şu kenarlardan biraz törpüleyip bunu oraya tutturacağız. Ondan sonra şöyle şurada bir kapağımız olacak. Bu kapak burada olacak. Yani şu kartları saklayacak. Ondan sonra bu da üst kapağımız. Şuraya şöyle macun çekeceğiz tabii. Daha işleri var bu kutunun. Şöyle açılan bir kapak olacak bu. Gene biraz daha zımpara ve macun işleri var arkadaşlar. Yapıştırdım ama şimdi mesela göstereyim. Şu kenarda boş kalan yerleri macunlayacağız. Ondan sonra tekrar bir zımpara güzelce tesviyesini yapacağız. Şu mesela altta kalan boş yerler falan var. Buraları güzelce macun çekeceğim, zımparalayacağım ve boyayacağım. Bunu güzelce boyayacağım arkadaşlar. 10 numara bir kutu olmuş oldu. Bunu bu ebatlarda bir kutu bulamaz mıydım? Bulurdum ama hani şu tam benim ekranıma göre. Ekranı da göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Ekrandan birazcık daha büyük. Bu ekran çok ince bir ekran. Aşağı yukarı 3 mm falandır. Bende de var. Marangozların kullandığı şöyle bir neydi o aletin adı unuttum. Yukarıdan bastırıp şöyle tıraşlıyorlar ya. Ona da 3 mm kadar daldırıp şöyle içini boşaltacağım bunu. Arkası tabii ki olacak. Dolu olacak. Sadece şu ekranı içine sokacağım kadar yeri oyacağım. Yani bir oyuk oluşturacağım. Bunu içine oturtturacağım. Bu kapandığı zaman bu şöyle olacak. Açıldığı zaman da böyle önümüzde bir ekran. Klavye mouse'umuzu elimize alacağız. Bu şekilde işlemlerimizi yapacağız. Evet. Şimdilik güzel gidiyor. Araba bilgilendirme yapayım dedim. Şöyle Raspberry Pi'mi şuraya konumlandıracağım. Şuradan 3 boyutlu göstermiştim. Çalışmamda göstermiştim. Şuradan bir boşluk açacağız buraya. Şu USB portları ve Ethernet portu için bir boşluk açacağız. Aynı zamanda hava girişi de sağlamamız gerekiyor bunların ısınmaması için. Belki küçük böyle 3 santimlik bir fan falan da koyabilirim. Evet, bu da buradan HDMI ince bir bulabilirsem küçük bir HDMI kabloyla bunları birbirine bağlayıp belki şöyle biraz birbirinden kaçık yapabiliriz. Bilemiyorum şimdi. Yerleşimli değişiklik yapabilir miyiz bilemiyorum ama falan da gelecek. Adaptör de gelecek buraya. Arkadan burada bir delik daha açacağız. Oradan da 220 girişi yapacağız. Yani pil muhtemelen koyamayacağım. Piller için yer kalmadı gibi görünüyor. Ama buraya adaptör yerleştirmem. 12 voltluk adaptör yerleştirmem de gerekiyor. Şöyle bu kartların üzerinde şu kapak şöyle kapağımız şöyle olacak işte. Şöyle bir kapak olacak burada arkadaşlar. Evet, aşağı yukarı şöyle falan bir görüntü olacak yani. Şunu şimdi şöyle koyalım. Şöyle tuttuğumuzda evet böyle bir şey olacak. Bence güzel olacak ya. Güzel bir proje olacak. Evet, çalışmaya devam ediyorum. Gelişmelerden gene size haberdar edeceğim. Görüşürüz.